Bu gerçekten bir arıza mıdır? Yoksa uçağın Malta'dan bir Fransız firmasından kiralandığı düşünülünce buna bir sabotaj mı yapılmıştır? Özellikle şunu belirtiyorum. Kamuoyunda ciddi bir yanılgı var. Her ne kadar Türkiye'nin ismi doğrudan geçirilmese de mesajın Türkiye'ye yönelik. Şimdi ben burada ister istemez memnun oluyorum, onur duyuyorum. Bakın çok ilginç bir haber var. Hafter tarafına Pakistan 4,6 milyar dolarlık savunma sanayi ürünü satıyor. Şimdi bunlar burasını bir kıskaç olarak değerlendiriyor. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı ile yeniden haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine önemli bir konumuz var. Aslında sıcak da bir gelişme. Henüz netleşmiş de değil. Libya'nın Ankara'da düşen uçağı, Genelkurmay Başkanı taşıyan ve askeri heyeti taşıyan jeti hakkında. Aslında bunu konuşmayacağız. Bu daha araştırılıyor. Henüz daha net bir şekilde doğrulanmış da bir bilgi yok ama Libya'nın gündemi neydi? Neden Türkiye'deydi? Uluslararası anlamda hangi ülkelerle hangi iletişim ya da tehdit anlamında hangi tehditler üzerindeydi? Harita üzerinden başlayabiliriz. Şimdi biliyorsunuz biz 2019'dan itibaren Libya'daki iç karışıklığı önlemek üzere bir destek olmak üzere Libya'nın meşru hükümeti olan Birleşmiş Milletlerce tanınan meşru hükümetine, Trablus hükümetine destek olmak amacıyla çatışmalara girmek istedim. Sadece lojistik destek ve askeri anlamda bir fikir desteği sağlamak üzere genelde danışmanlık anlamında bir tezkere imzaladık. Bir karar aldık, bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma istinaden de Türk askerinin lojistik destek ve danışmanlık hizmetleri için Libya'da bulunmasına 27 Kasım 2019'da 2 tane anlaşma imzalandı. Bunlardan bir tanesi de buydu. Bir tanesi de Deniz Yetki Alanları Anlaşması'ydı. Şimdi burada özellikle şunu belirtiyorum. Kamuoyunda ciddi bir yanılgı var. Bizim Libya'ya gönderdiğimiz askerler Libya'da savaşıyor, çarpışıyor. Hayır. 2 husus vardır. Tezkerede 2 husus vardır anlaşmada da. 1. Lojistik destek. 2. Danışmanlık. Ve bu arada da Türkiye Libya'nın hava ve deniz üslerinden istifade etmeye başladı. Bu Libya'da Doğu ile Batı arasındaki çatışmayı yani iç savaşı durdurdu. Türkiye'nin çok ciddi çabalarıyla oldu. Şimdi bu anlaşmadan sonra meclisten geçirilen tezkerenin her 2 yılda bir yenileniyordu. 2025 yılında 22 Aralık'ta bu tezkere yani Libya'da lojistik destek ve danışmanlık hizmetlerine devam etmesi için Türk askerinin Libya'da bulunmasına ilişkin tezkere yeniden yenilenmek üzere 22 Aralık 2025'te TBMM'ye sevk edildi, oylandı. Bu oylama yapılırken Libya'dan da bir heyet Ankara'ya geldi. Bizim Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Askeri Sanayi Kurumu Komutanı, Genelkurmay Danışmanı ve bir fotoğrafçı. Aslında ordu için baktığımızda en önemli kademeleri başında geliyor. Bu ordunun başı. Kara Kuvvetleri'nin başı. Askeri sanayinin başı, savunma sanayinin. Bu da danışmanlık yapan. Şimdi bu üçü bu ikisi komuta heyetini çökertti. Yani çökertti derken komuta heyetini ortadan kaldırdı. Savunma sanayinin başkanı da. Türkiye açısından bu ne demek? Türkiye açısından bu çok enteresan bir durum. Şimdi burada 3 tane aslında Libya'nın savunmasındaki 3 kilit isim Türkiye'de, TBMM'de bu anlaşmaya istinaden tezkerenin oylanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izlemeye geldiler. Aslında verdikleri mesaj şuydu. Niye izlemeye geldiler? Biz Türkiye'yi ve Türk askerini Libya'da istiyoruz, ihtiyacımız var. Bu Türkiye'ye bir mesajdı. Türkiye'deki tüm siyasi taraflara bir mesajdı. Bakın bu bir milli meseledir. Bizim ihtiyacımız var. Buna karşı çıkmayın mesajıydı. Libya istiyor. Yani bu sadece iktidara ya da muhalefete değil, her ikisine de mesajdı. Ama anlayana. Tabii bundan çok ciddi şekilde rahatsız olan bir ekip vardı.
Bu esnada çok ilginç bir olay. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan Başbakanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de lideri Kudüs'e gittiler. Evet, onun için bir parantez açarsak. Aynı tarih. Çok ciddi bir aslında tehditvari mesajlar da geldi orada. Tabii. Ve Türkiye'ye yönelik imparatorluk hayalleri kuranlar kuramayacaksınız, yapamayacaksınız falan diye. Her ne kadar Türkiye'nin ismi doğrudan geçirilmese de mesajın Türkiye'ye yönelik olduğu üçlü bir ittifak kurdukları Kudüs'te Netanyahu ve hani bazılarının dostum Miço, arkadaşım Miço dediğim Miçotakis ve Anastasias, bunlar üçü buraya gittiler ve burada Türkiye'ye hedef alan, açıkça söylenmese de Türkiye'ye hedef alan bir açıklama yaptı. Bu arada TBMM'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu tezkere oylanıyordu. Türkiye'nin Libya ile kurduğu ortaklık gerçekten çok rahatsız ediciydi. Çünkü biraz önce söyledim ya, burada deniz yetki alanları anlaşması imzaladık biz Libya ile. Bu ne demek oluyor Amerika'nın deniz yetki? Deniz yetki. Yani biz burada Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin oyununu muazzam derecede bozduk. Hukuksuzca Doğu Akdeniz'de hak iddia etmelerinin önüne geçtik. Libya'nın deniz alanı kazanmasını sağladık. Biz bu oyunu bozarken. Bu Yunanistan'ı muazzam derecede çileden çıkarttı. Ve Yunanistan 3 dış politika hedefi koydu. 1 numara. Bu açık resmidir yani. Resmi dış politika hedefidir. Türkiye, Libya deniz yetki alanlarının anlaşmasının iptali. 2. Libya'da TSK varlığını sonlandırmak. 3. Mavi Vatan doktrinini ortadan kaldırmak. Şimdi ben burada ister istemez memnun oluyorum, onur duyuyorum. Çünkü şunun Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının fikri benim. Üçüncüsü Mavi Vatan doktrini benim fikrim, benim yazdığım eser, bilimsel eser. Dolayısıyla bu Yunanistan'ın 3 hedefinden 2 tanesi müsebbibi, sorumlusu benim aslında. Ki halen Yunan medyası sizin röportajlarınızı çok yakından takip ediyor. O da bunun bir aslında göstergesi. Tabii. Yunanistan'da en çok tanınan başbakandan sonra isim olarak benim olduğumu söylüyorlar. Her gün haberleri çıkıyor. Her gün hakkında bir haber çıkıyor. Bu tabii bu tezkerenin bu tarihte 22 Aralık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani 2 numaranın Libya'daki TSK varlığının, Türk Silahlı Kuvvetleri varlığının mecliste onaylanmasına karşılık olarak burada aynı tarihte Kudüs'te toplantı yaptı bunlar. Bir mesajdı. Şimdi bu çok enteresan bir durum. Peki bu Akdeniz'deki bütün planları, Doğu Akdeniz'deki planları Libya Anlaşması ve Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı bozdu. Bu arada neler oluyor? İsrail'in desteklediği Berberiler Cezayir'in bir bölümünde ayrı bir devlet ilan ettiler. Yeni İsrail'in İbrahim Anlaşmaları imzaladığı Fas, Batı Sahra'yı bir kısım yerleri işgal etti. Zengin madenlerin oldu. Yani bölgede sadece deniz değil, Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri varlığı bu Afrika'daki Siyonist planları da bozuyor. Sadece Yunanistan için değil, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için değil, İsrail için de Türkiye planları bozucu bir şekilde varlık gösteriyor. Burada tabii Pakistan faktörü var. Evet, onun içinde bir parantez açarsak. Evet, şimdi Pakistan faktörü var. Haritaya bir şekilde dahil oldu bu gündemde de yine. Bakın Türkiye hem Hafter hem de Trablus meşru hükümetini bir araya getiriyor. Hakemlik yapıyor. Bu da çok rahatsız edici. Çünkü Hafter'i kullanıyorlardı. Türkiye'nin en kadim müttefiki Pakistan'dır. Yeni haber çıktı. O haberi de tam anlamıyla buraya aldık ki yani bir yanılsama olmasın, bir yanlış ifade olmasın diye. Bakın çok ilginç bir haber var. Hafter tarafına Pakistan 4,6 milyar dolarlık savunma sanayi ürünü satıyor. Savunma sanayi anlaşması yaptı. Bunda Çin'le beraber ürettiği JF-17 Thunder savaş uçakları. 16 adet JF-17 Hafter tarafından. 12 tane Süper Muşak eğitim uçağı. 44 tane Hayder tank. Bir de açık deniz
karakol gemisi. Pakistan veriyor. Şimdi Pakistan'ın bir kere ya Pakistan niye veriyor filan Hafter tarafına falan demesinler. Türkiye ile birlikte Pakistan hareket etmemesi mümkün değildir. Pakistan Türkiye'ye karşı en ufak bir hareket yapmaz. Ne verirlerse versinler Türkiye'nin aleyhinde en ufak bir şey Pakistan yapmaz. Türkiye de yapmaz. O nedenle Türkiye ve Pakistan dostluğunu asla unutmamak lazımdır. Bu arada bakın ne kadar rahatsız edici. Burada Türkiye'nin ağırlığı bu tarafta artarken Pakistan da devreye giriyor. Pakistan'la birlikte ağırlıkları artıyor. Şimdi bu arada çok ilginç bir şey vardır. Onu da söyleyelim. Hiç kimse unutmasın. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da Pakistan'da ihale aldı. Petrol ve doğalgazı denizinden çıkartmak için. O da şurada. Şu alanda. Bu Indus bloğu deniliyor buraya. TPA buraya gidiyor ve burada ihale alıyor. Şimdi petrol ve doğalgazı Türkiye ve Pakistan birlikte çıkartacaklar. Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemileri oraya gidiyor. Aslında Pakistan 1947'den beri zaten çok az sondaj yaptı. Şimdi ilk defa bu sondaj sayısı artacak. Sismik araştırma sayısı artacak. Türkiye bu arada Somali'de de TPA'ya yine ihale aldı ve Mavi Vatan Anlaşması yaptı. Yani canlı ve cansız kaynakların Somali'nin münhasır ekonomik bölgesinde Türkiye ile beraber çıkartılması. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin Mavi Vatanı hem Pakistan'a hem Somali'ye ulaşıyor. Ve aynı zamanda Pakistan Libya'ya gidiyor. Şimdi bunlar burasını bir kıskaç olarak değerlendiriyor. Başta İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere. Ki Türkiye'nin Pakistan'la yaptığı son anlaşma İsrail medyasında ciddi anlamda bir kıskaca alınıyoruz tehdit vardı gibi yorumlandı. Çok önemli bir şey. Çünkü bir savunma işbirliği anlaşması var. Ve diyorlar ki nükleer teknolojiyi de bunlar transfer ederler vesaire yaparlar diyor. Şimdi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bir özelliği vardır. Türkiye'nin dostu onların düşmanıdır. Dolayısıyla Pakistan onların düşmanıdır. Peki Pakistan'ın düşmanı kimdir? Hindistan. O zaman Hindistan bizim dostumuzdur diyorlar. Ve Hindistan'la birlikte savunma işbirliği paktı kuruyorlar. Bak şimdi Hindistan neresi? Bu neresi? Hindistan da Güney Kıbrıs Rum yönetimine gemi gönderiyor. Peki Türkiye'nin dostu kimdir? Azerbaycan. Peki Azerbaycan'ın düşmanı kimdir? Ermenistan. O zaman gidiyorlar bunlar Ermenistan'la bir anlaşma yapıyorlar. Savunma işbirliği anlaşması. Yani şunu unutmasın izleyicilerimiz. Yunanistan'ın politikası Türkiye'nin dostu benim düşmanımdır. Türkiye'nin düşmanı benim dostumdur. Türkiye'nin dostunun düşmanı benim dostumdur. Türkiye'nin düşmanının dostu benim de dostumdur. Şimdi o zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Pakistan'a karşılık Yunanistan, GKR'ye Hindistan baktı. Azerbaycan hedefe geliyor. Yunanistan, GKR'ye sanki Ermenistan'ın ne gücü varsa Ermenistan. Ve şu anda İsrail'in bakanları Türkiye'yi düşman ilan ettiler. O zaman hemen Yunanistan, GKR'ye İsrail paktı kuruyorlar. Şimdi bunlar tabii Türkiye'nin Mavi Vatanı'nın, Mavi Vatan doktrininin sadece Türkiye'nin çevre denizlerinde sınırlı kalmayıp Somali'ye ve Pakistan'a ve Libya'ya açılmasını ki TPA biliyorsunuz burada da anlaşma yaptı. Ona itiraz ettiler bilmem ne yaptılar. Şimdi Mavi Vatan Libya'ya, Hindistan'a, Somali'ye uzanınca bunlar iyice Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu ve menfaatlerine aykırı hareket ettiğini, Türkiye'nin bu planları bozduğunu görüyorlar ve ona göre bir ciddi şekilde Türkiye'yi tehdit eden, Türkiye'yi hedef alan bir takım anlaşmalar yapıyorlar. Şimdi bir de biliyorsunuz bu IMEC var koridoru. Hindistan'dan İsrail'e, Orta Doğu'dan geçecek. Ondan sonra İsrail'e ulaşacak. İsrail'den de Avrupa'ya gidecek bir koridor. Çin'in bir kuşak bir yol orta koridor projelerine karşılık yapılan bir koridor. Burada da Türkiye kilit. Ya Türkiye devre dışı bırakılacak ya da Türkiye zorlanarak bastırılacak ya da Türkiye bunun içerisinde kendi istedikleri gibi yer alması sağlanacak. Şimdi olay aslında ekonomi, Büyük İsrail Projesi ve denizlerdeki enerji kaynaklarına sahip olma mücadelesi.
Şimdi burada peki ne oldu? Gelelim konuya tekrar. Bu Libya'nın komuta heyeti ve savunma sanayisinin yöneticisi Türkiye'ye bu tezkerenin oylanması için geldiklerinde Genelkurmay Başkanı bunlar oylamadan sonra Türkiye'den ayrılıyorlar. Ve Türkiye'den ayrıldıklarında 20.10'da Esenboğa Havaalanı'ndan bir özel uçakla Malta'dan kiralanmış bir özel uçakla 5 Libya heyeti, 2 tane de pilot, bir de hostes Libya'ya gitmek üzere havalanıyorlar ve 20.10'da havalandıktan sonra 20.52'de elektrik arızası olduğu söyleniyor ve tekrar Esenboğa'ya dönmeye çalışırken Aymana çevresinde düşüyor uçak. Şimdi bu gerçekten bir arıza mıdır? Yoksa uçağın Malta'dan bir Fransız firmasından kiralandığı düşünülünce buna bir sabotaj mı yapılmıştır? Önceden planlı mıdır? Bunların hepsi gerçekten sorulması gereken konu. Çünkü bu uçaklar, bu Falcon uçağı aslında Falcon 50 uçağı kaza oranı çok düşük bir uçak. Çok düşük bir uçak. Ve bu olayın aslında mutlaka devletimiz sorgulayacaktır bunu. Çünkü çok önemli bir kayıptır. Gerçekten bir sabotaj olup olmadığı konusu çok önemlidir. Ki Malta'daki şirketin bu konuda biraz sicilinin de kabarık olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Medyada yer alan haberlere göre söylüyoruz. Ve dediğimiz gibi 22 Aralık'ta TBM, tezkere, aynı şekilde Kudüs'te toplantı ve Libya'da bu arada aynı günlerde Cezayir'de ve Fas'ta bir takım gelişmelerin yaşanması Siyonist İsrail'e bağlı olarak bunların hepsinin bir rastlantı mıdır? Bu uçağın da 23 Aralık'ta düşmesi. İki madde olarak belki Pakistan'ın hem Libya ile anlaşması hem Türkiye ile anlaşması. Tabii Pakistan'ın Türkiye ile çok sıkı, ya Pakistan'da zaten biz etle tırnak gibiyiz. Pakistan'ın özelliği şudur, hiç unutmamak lazım. Pakistan menfaatsiz sürekli Türkiye'nin arkasındadır. Yani Türkiye'nin en kadim dostu kimdir derseniz, bakın ben görevde yaşadıklarımda da söylüyorum. En kadim dostu Pakistan'dır. Bu İstiklal Harbi'nde de böyle olmuştur. Hani Hindistan'dan yardımlar geldi diyor. O Hindistan'dan gelen yardım Pakistan'dan gelen. O zaman Pakistan yok, Müslümanlar var. Rusya'dan yardım geldi. O da yine Rusya'daki Türklerden, Müslümanlardan gelen yardım. Sovyetler'deki o zaman. Onun için bunları hiç unutmamak lazımdır. Bu son derece Türkiye bunu mutlaka inceleyecektir ama bunlar bu kadar rastlantı mıdır? Bunların hepsi bir araya nasıl geldi konusu tabii incelenmesi gereken bir konu. Biz de gelişmeleri takip ediyor Evet. olacağız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.